Bakın sevgili dostlar, şöyle üzerine güzelce birazcık da şöyle pudra şeker ekliyorum ki harika bir lezzet olsun. Birazcık da kar yağdıralım değil mi üzerine? Çok nefis oldu. Sevgili dostlar, nereden ayrıldığını göremiyorum. O kadar güzel kabarmış ki mübarek, görmek mümkün değil. En küçük dilimi çıkartıyorsun. Evet, en küçük dilimi çıkarayım ki yolu açılsın. Böylece bakın ucu kaldı orada. Şöyle koyayım bunu. Şöyle harika bir tatlı bir kurabiye gibi bir şey yapacağım. Şöyle 125 gram sana yağım var. Bir su bardağı sütüm var. Tabii cebime koyduğum, bulabilirsem yumurtam var. Ay sevgili dostlar, tavuğum yeni yumurtladı bunu. Şimdi hemen geliyorum. Yumurtamın cebime koyduydum, unutmuştum sevgili dostlar bahçeye çıktığımda. Ay benim tavuk da pek sağlam yapmış, kırılmıyor. Şöyle ayırıyorum. Beyazını içine, şöyle sarısını da ne yapıyorum? Bir kabımı içine alıp elimi yıkayıp geliyorum. Böyle bir bardak zeytinyağım var. Çok değil. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay bardağı da şekerim var. Şimdi bunları güzelce bir karıştıracağım Allah izin verirse. Sonra bir paket hamur kabartma tozu. Göster kapçığını. 10 gramlık sevgili dostlar. Bir paket vanilyam var. 10 gramlık yine. Güzelce hepsini bir karıştıracağız. İnşallah bakacağız bakalım ne olacak. Şimdi ununu ilave edeceğim. Şöyle alayım. Dün hamur eleme aparatı aldım. Allah razı olsun kızımdan. Şimdi bir bardak koydum. Maalesef elimizde kaldı. Fırladı gitti. Belki de biz bilemedik kullanmayı. Yani bir de ürünü de kötülememek lazım. Ya biz ne yedik, ne içtik, neyi kullandık hepsinin önerilerini sunuyoruz anne kanalımızda. Evet. Yani alın ya da almayın. Bu bozuk çıktı. Bakın ilk kullanımda pıtladı. Bir de fırladı gitti. Allah'tan ki gözümüze yüzümüze gelmedi. Şimdi 2 bardak un koyduk sevgili dostlar. Bir de yarım koyacağım. 2,5 bardakına bakalım ne olacak. Bakın çok güzel hamurumuz oldu sevgili dostlar. Biraz da şöyle yapacağım ben. Elimle. Makinemiz gerçekten güzel yoğurdu. Hamurumuzun çok dinlenmesine gerek yok. Yağlı bir hamur çünkü. Şimdi bu hamurumuzu ne yapıyorum? Ortalama 3'e bölüyorum. Şöyle 3'e ayırıyorum. Ve aynı büyüklükte 3 tane beze yapıyorum. Hamurlarımızın üstünü örtelim. Şöyle bir 10 dakika dinlensinler. Biz de o arada içine ne koyacağımıza bakalım. Birazcık şöyle bir avuç ekliyorum. Ceviz ekliyorum. Ya illa ceviziniz yoksa illa ceviz olacak diye bir kural yok. Ama koyarsanız gerçekten lezzetli olacaktır. Geçen tarifini vermediğim bir özel çörek yaptım bize. Mini çörek. Evet. Çok güzeldi. O artan hamurdan yapmıştım onu. Evet. Sevgili dostlar, hamurum artmıştı biraz. Ondan yaptım. Onun tarifini vermedim. Çünkü
Onu çocuklarımla öyle yiyelim diye yaptım. Ama size onun tarifini vereceğim. Gerçekten mükemmel oldu. Bu da mükemmel olacaktır eminim. Şu şekilde şöyle elimizle düzeltiyoruz sevgili dostlar. Ki şöyle kapatalım. Tamam. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar bunun üstüne ne yapıyoruz? Sevgili dostlar, hazır olan fındık kremalı, çikolatalı bir tane fındık kremamız var. Şöyle 250 gram kadar ondan koyuyorum. Azıcık daha koyayım. Ben de azıcık yiyeyim. La havle ve la kuvvete illa billahil azim. Bu kadar yeter. Şimdi bunun içine yarım çay bardağı süt koyacağım. İçin. Bakın bu kadar. Böyle koyup güzelce makinemizde çırpacağım. Hamur yoğurduğum kapta yaptım sevgili dostlar. Demeyin ki niye kabın böyle demeyin. Çünkü bunu bunda cıvıtmayı düşünüyorum. Yani kızıma yardım. Hangi konuda? Bulaşık konusunda. Neyse ki kolum tutmuyor benim. Hayır oğlum. Diyelim. Çalıştıralım bakalım. Bakın dostlar, kıvamı böyle. Çok akışkan da değil, çok katı da değil, normal. Sürülecek şekilde. Şimdi yapmaya başlayalım. Sevgili dostlar, kağıdımızı tepsimize göre kestim. Şimdi ona göre de hamurumuzu açacağım Allah izin verirse. İnşallah. Sevgili dostlar, yağlı hamuru açmak gerçekten biraz zor. Açınca görüşürüz. Hoşça kalın. Yok, açtığımızı göster yani ne olmuş. Hatta ben bunun üzerinde açmayı düşünüyorum sevgili dostlar. Ben tutarım ve olay biter. Dilekçim hani tutuyordum. He, konu mankeni olarak tutuyordum sadece. Teşekkür ederim. Onu yapmak da marifet. Evet canım benim için. Sevgili dostlar, şimdi önce şunu yapalım. Şu kadar bir koyalım bakalım. Şöyle güzelce bir sürelim. İster stapulayla sürün. Sana sürmek şeyimiz var bizim anne. Evet, stapulamızı getirelim, onunla sürelim direkt. Bakın sevgili dostlar, bu şekilde. Onu sana kim aldı hayatım? Kızım aldı demesen ayıp olur değil mi? Bakın bu şekilde güzelce Almak sorun değil, akıl etmek sorun onlara. şu şekilde güzelce süreceğiz ki her yeri eşit olsun diye. Kenarlarına, her yerine eşit bir şekilde paylaştırarak sürelim sevgili dostlar bakalım. Ondan sonrası büyük. Üzerine birazcık şöyle bir avuç ekliyorum. Ceviz ekliyorum. Ya illa ceviziniz yoksa illa ceviz olacak diye bir kural yok. Ama koyarsanız gerçekten lezzetli olacaktır. Geçen tarifini vermediğim bir özel çörek yaptım bize. Mini çörek. Evet. Çok güzeldi. O artan hamurdan yapmıştım onu. Evet. Sevgili dostlar, hamurum artmıştı biraz. Ondan yaptım. Onun tarifini vermedim. Çünkü onu çocuklarımla öyle yiyelim diye yaptım.
Ama size onun tarifini vereceğim. Gerçekten mükemmel oldu. Bu da mükemmel olacaktır eminim. Şu şekilde şöyle elimizle düzeltiyoruz sevgili dostlar. Ki şöyle kapatalım. Tamam. Gayet güzel oldu. Şimdi tekrar bunun üstüne ne yapıyoruz? Döküyoruz. Ceviz serpiştiriyoruz şöyle. Çok değil sevgili dostlar. Herkes kendi bütçesine göre. Yani fındık içi de fındık içi olabilir. Böyle çekilmiş fıstık olabilir. Yer fıstığı. Ne bileyim Antep fıstığı olabilir. Evinizde ne varsa. Hiçbir şey yoksa birazcık susam bile yeterli yani. Evet. Çok keyif verir susamda. Şimdi 3. bezimizi açıyoruz sevgili dostlar. Son bezimiz. Şimdi son ekmeğimizi de koyuyoruz sevgili dostlar. Böylece ekmek açmamız. Sevgili dostlar, bu misafirimiz geldiğinde, ne bileyim çocuklarımız istediğinde bunu çocuklarımızla yapabiliriz. Mesela çikolatasını çocuklarımıza sürdürebiliriz. Benim sevgili torunlarım büyüdüler. Artık etrafımda dolaşmıyorlar fazla. Küçüğüm de dershaneye gitti, derse gitti, özel derse. O olsaydı yine biraz etrafımda dolanırdı. Biraz hamur kaçırırdı. İnsan özlüyor çocuklarının öyle yapmasını. Bakın şöyle güzelce bastırıyorum. Bastırmanızda hiçbir sakınca yok. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir kestik. Ve böyle keseceğiz. Allah izin verirse. Sonra böyle keseceğiz. Biraz tık tıklı yapan yerler cevizler. Evet, cevizlerden savaşarak kesiyoruz. Şimdi tekrar böyle bir daha kesiyoruz. Vallahi cevizler atlıyor sevgili dostlar. Onun için cevizlere dikkat edelim lütfen. Şöyle. Hem çocuklarımızın hem de büyüklerimizin gerçekten seveceği güzel bir çayın yanında. Bunu eğri mi kesmişim ben? Ben buradan bir şey görmüyorum anne. Sevgili dostlar, hata yaptığımızda elbette ki hatalarımızı söyleyeceğiz. Ve şimdi şurada başlayacağız. Bakın şu şekilde kıvırıyorum. Kıvırıyorum ve kıvırıyorum, birleştiriyorum. Bu şekilde. Şimdi sıra buna geldi. Bakın kıvırıyorum. Kıvırıyorum ve birleştiriyorum. Bakın dostlar, kıvırıyorum. Böyle bir tane daha çevirdiğimde harika sonuçlar oluyor şu şekilde. Şimdi eğer birisi eksik çıkarsa bil ki deminkini kesmemişimdir sevgili dostlar. Evet.
İki birini kesmemişim. Şunu kesmemiştim sevgili dostlar. Neyse bakalım hayırlısı olsun. Dedim ya hatamızı da söyleyeceğiz. Eksiğimizi de söyleyeceğiz. Ki doğruyu bulmamız lazım değil mi? Şöyle güzelce birleştirelim. Rabbim büyüktür. O da tek kalsın. Rabbim tek kaldı diye yani isyan edecek değiliz. Bu da böyle tek olarak kalsın. Canımız sağ olsun. Şimdi güzelce tepsiye yerleştireceğiz bunu. Geçen dostlarım soruyor. Tepsiye nasıl koyduğumuzu şimdi göstereceğim. Bakın sevgili dostlar nasıl koyduğumuzu görün. İşte tepsimize bu şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi de üzerine şeyini süreceğiz. Yumurtasını süreceğiz. Dostlar birazcık şöyle bir yemek kaşığından daha az yağ koydum. Niye? Üzerini parlak tutsun diye. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Ve fırça yardımıyla şöyle güzelce sürüyorum. Hele bunun böreğini yapmıştın hatırlıyor musun? Evet. Şeyine yapmıştım. Ispanakla. Ispanakla yapmıştım. Yeşil. Sevgili dostlarım, takipçilerim eminim hatırlıyorlardır. Şimdi de dedim ki neden tatlısı olmasın? Tuzlusu olduysa, böreği olduysa neden tatlısı olmasın yani? Hep tuzlu olacak diye bir kuralımız yok inşallah. Sevgili dostlar bunu kesmediğim için bak nal gibi kocaman görünüyor maşallah var. Şöyle ortasına da güzelce sürelim. Bu kızım beni öldürecek. Bana desteğe gelin. Şimdi bakın şöyle iri tanelerinden şöyle ortalarına atıyorum cevizlerimizi. Şöyle şuralarına da azıcık koyuyorum. Çok değil azar azar koyuyorum sevgili dostlar. Herkes evinde ne varsa onu kullanabilir. İlla bunu atacaksınız diye bir kuralımız yok. Şimdi afiyet olsun yiyecek olanlara. Allah razı olsun kızımdan evirdi çevirdi hakladı. Şimdi doğru nereye dostlar? Fırına. Bakın sevgili dostlar şöyle üzerine güzelce birazcık da şöyle pudra şeker ekliyorum ki harika bir lezzet olsun. Birazcık da kar yağdıralım değil mi üzerine? Çok nefis oldu. Sevgili dostlar, nereden ayrıldığını göremiyorum. O kadar güzel kabarmış ki mübarek. Görmek mümkün değil. En küçük dilimi çıkartıyorsun. Evet, en küçük dilimi çıkarayım ki yolu açılsın. Böylece bakın ucu kaldı orada. Şöyle koyayım bunu.